Camtasia Studio derslerimizin ikincisinden herkese merhabalar. Bu bölümde Callouts kısmından ve Translations kısmından bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle görsellerimizi kütüphanemize atalım. Ve kullanmak istediğimiz görselleri tekrar şuraya alalım. Bu şekilde. Önceki videoda bunları detaylı bir şekilde zaten açıklamıştım. Şimdi Callouts kısmından başlayalım. Burada Shape kısmındaki araçların nasıl kullanıldığını sizlere tek tek göstereceğim. Öncelikle görseliniz seçili olmaması gerekiyor. Boşluğa tıklayarak devam ediyoruz. Shapes with Text yazan kısımdan metinle birlikte kullanacağımız araçlar gözüküyor. Yani bu araçların üzerine yazılar da yazabilirsiniz. Öncelikle ilk baştan başlayalım. Bu şekilde bir ok işareti. Elbette bunların rengini değiştirebiliyorsunuz buradan. Farklı renklerde yapabiliyorsunuz. Ayrıca dış çerçevesinde yine bu border yazan kısımdan ayarlayabiliyorsunuz. Yine bu Select Color yazan kısımdan ekrandaki bir rengi de seçebilirsiniz. Bu şekilde. Buranın rengini seçtiğimiz renk yapıyor. No Border yazan kısımdan çerçeveyi kaldırabilirsiniz. More Border Colors yazan kısımdan daha fazla renk seçeneğine ulaşabilirsiniz. Karışık renkler var burada. Width yazan kısımdan kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Daha kalın bir çerçeve çiziyor. Yine daha ince bir çerçeve bu şekilde. Fill yazan kısımdan bahsettiğim gibi rengini ayarlıyorsunuz. Efekt yazan kısımdan da çeşitli efektler verebiliyorsunuz. Gölge efekti, değişik stilde efektler bu şekilde ayarlanabiliyor. Flip yazan kısımdan da yönünü değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Yine buradaki bütün araçları da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Rengini, dış çerçevesini ve özelliklerini, efektlerini buradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Bunu seçtiğiniz zaman size bir dikdörtgen verecektir. Bunu yine tamamen kapatarak geçişlerinizde kullanabilirsiniz. Yine rengini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Diğer araçlara baktığımızda burada Shapes yazan kısım var. Buradakileri metinle birlikte kullanabiliyorduk. Yani üzerine yazı yazabiliyorduk. Buradakilerin üzerine dilerseniz yine yazı yazabilirsiniz. Ama pek hoş durmaz. O yüzden bu şekilde sade haliyle de kullanabilirsiniz bunları. Yine burada Fade In yazan kısımdan şu aşağıda gösterdiği gibi belli bir süre sonra çıkacaktır. Burada 1 saniye olarak belirlenmiş. Yani 1 saniyede yüklenecek bu. Daha da uzattığınızda, örneğin 5 saniye çıkardığınızda 5 saniyede yüklenecektir. Bu şekilde. Yine Fade Out yazan kısımdan da görselin bitimini uzatıyorsunuz buradan. Bu şekilde kaybolarak yavaş yavaş gidiyor. Sketch Motion yazan kısımdan hareketli çizimler oluşturabiliyorsunuz. Burada halka, dikdörtgen, ok işareti, tik ve benzeri çeşitli araçları kullanabilirsiniz. Yüklediğiniz zaman bu şekilde kendi çizecektir. Yine burada da Draw Time'ı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani çizme hızı diyebiliriz buna. Daha da hızlanacaktır çizim. Yine Fade Out yazan kısımdan da kaybolma süresini ayarlayabiliyorsunuz. Yine buradaki çizimlerin hepsini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hepsini hareketli bir biçimde çiziyor. Sketch Motion kısmında bu şekilde. Spatial kısmında kullanabileceğiniz değişik özellikler yine mevcut. Örneğin blurlaştırma efekti verebiliyorsunuz. Hemen bunu da deneyelim.
blurlaşmasını istediğiniz görselin üstüne getiriyorsunuz ve istediğiniz gibi ayarlayarak o alanın blurlaşmasını, yani bulanıklaşmasını sağlıyorsunuz. Buradan hassasiyetini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Daha da bulanık oluyor. Yine fade in yazan kısımdan süresini ayarlıyorsunuz. Başlangıç, giriş süresini. Bu şekilde yükleniyor. Fade out yazan kısımdan da kaybolma süresini ayarlıyorsunuz. Diğer special efektleri de Spotlight olarak geçen bu özellik seçtiğiniz alanın ön plana çıkmasını ve geriye kalan kısmın kararmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi seçtiğiniz alan daha parlak. Yine buradan hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde seçtiğimiz alan daha parlak kalıyor. Şu şekilde de ayarlayabiliriz. Dikkat çekmek istediğimiz kısımları bu şekilde Spotlight ile ayarlayabiliyoruz. Special efektlerinden üçüncüsü Highlighter yazan kısım. Buradan da opak bir şekilde görselimize renkler verebiliyoruz. Bu şekilde arkası gözüküyor. Bu rengi değiştirebiliyoruz tabii ki. Buradan şöyle yaptığımız zaman bu kısım kırmızı kalıyor. Seçtiğimiz kısım. Yine bunu da dilerseniz kullanabilirsiniz. Special efektlerimizden dördüncüsü text yazan kısım. Buradan metin ekliyorsunuz. Metninizi buraya yazıyorsunuz. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan tümünü seçtiğinizde boyutunu ayarlayabiliyorsunuz yazınızın. Ve nerede yer alması gerektiğini böyle ayarlıyorsunuz. Yine yazınızın stilini buradan ayarlıyorsunuz. Tamamını seçtiğinizde bu şekilde değişik yazı stilleri mevcut. Buradan da size'ını, yani boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan rengini ayarlıyorsunuz. Seçtiğiniz yazının rengi bu şekilde değişiyor. Gördüğünüz gibi. Text yazan kısımda bu şekilde. Yine fade in, fade out kısımları mevcut. Burada gölgelendirme yapabiliyorsunuz yazınıza. Altı çizili yapabiliyorsunuz. Yazıyı seçmeniz gerekiyor öncelikle. İtalik bir hal verebiliyorsunuz. Kalınlaştırabiliyorsunuz. Sağ ve solda yaskayabiliyorsunuz. Orta kısımda durmasını sağlayabiliyorsunuz. Başlık olarak yapabiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi bir diğer special efektlerine baktığımızda transparan hotspot var. Bu da yine transparan bir özellik veriyor. Burada pixelate yazan kısımdan görselinizi pikselleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Nerenin piksel olarak gözükmesini istiyorsanız orayı pikselleştirebilirsiniz. Yine bunun hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde fade in, fade out kısımlarını yine ayarlayabilirsiniz. Şimdi traditional keystrokes var. Bunlardan bahsetmiştim. Yine klavye tuşu veriyor size bu şekilde. Burada enter keystroke or combination yazan kısımdan klavye tuşu ekleyebiliyorsunuz. Örneğin A yazdığımızda A şeklinde bir klavye tuşu oluşturacaktır. Bu şekilde. Veya bir kombinasyon yapabilirsiniz. Yine bu klavye tuşunun değişik şekillerde gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde değişik stilleri var. Bunları da belki
kullanabilirsiniz. Genel olarak Callouts kısmından bahsetmek istediklerim bu kadar. Şimdi bir diğer kısım olan Transitions kısmından bahsedeceğim. Burada da yine görselinizde kullanmak istediğiniz değişik geçiş efektleri var. Bunları iki fotoğrafı birleştirmek için de kullanabilirsiniz. Veya videonun açılışında, sonunda da kullanabilirsiniz. Hemen bunları da gösterelim. Öncelikle şunları bir temizleyelim. Burada eklediğimiz görsele uygulayacağımız efekti getirip başına veya sonuna ekleyebiliyoruz. Bu şekilde. Veya sonuna eklediğimizde de kapanışını bu şekilde yapacaktır. Bir görsel daha eklediğimizde bu iki görseli birleştirebiliyoruz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Yine bunu delete tuşundan silebilirsiniz. Bu şekilde birleştirebiliyorsunuz. Direkt o görsele geçiş yapacak. Veya farklı bir geçiş efekti üstüne ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde değişecektir. Bunların hepsini tek tek denemeyeceğim. İlginç duranlara bakacağız biraz. Bu şekilde. Benim en çok kullandığım Fade Through Black, yani siyaha döndürüyor. Karartarak bu şekilde. Yine glow efekti var. Bu şekilde. Pixelate efekti de mevcut. Pikselleştirerek kayboluyor. Bu şekilde. Yine ripple efekti var. Bu da en çok kullanılanlardan. Dissolve efekti var. O da bu şekilde. Birçok efekt mevcut. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdilik bu bölümde bahsetmek istediğim özellikler bunlar. Callouts bölümünden ve Transitions kısmından bahsettik bu bölümde. Diğer bölümlerde yine diğer özellikleri kullanmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu video bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.